Bu da muharebedeki cephedeki müessiriyetini yani gücünü azaltıyor. Onu taşıyanlar, getirenler, uçuranlar, götürenler derken bir yaralı için çok fazla şeye katlanmak zorunda kalınıyor. Burada da gördüğünüz basınca işte atılan bombalara veya içeriye atılacak bombalara karşı basınçlı duvarların yapıldığı, drenaj sisteminin olduğunu görüyoruz. Yine su birikmiş ama bir kısmı akmış. Bir yaşam merkezi gibi. Evet, bıkkınlık gelecek. Gitgide savaş etkinliği düşmeye başlayacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Gayet iyi. Biz de iyiyiz. Sizi gördük, daha iyi olduk. Sağ ol. Bir önceki içeriğimizde Hamas'ın yayınladığı bir operasyonun videolarını izlemiştik. Bu içeriğimizde de İsrail ordusunun yayınladığı bazı videoları izlemek üzere bir araya geldik. Ben hemen başlatayım hocam. Bir tahliye görüntüsü göreceğiz burada. Evet, bu daha önce birçok görselde veya sizin programlarda bahsettiğim sıhhi tahliye, helikopterle sıhhi tahliye videosu yayınladı İsrail. Nedir hocam sıhhi tahliye? Şu an ekranda gördüğünüz bitki örtüsünün arkasındaki meskun mahallede muhtemelen çatışmalar devam ediyor. Burada emniyetli bölgeye çekilmiş, sağ tarafta ileriye doğru uzanan ambulansları, onları koruyan zırhlı araçları. Şurası değil mi? Evet ve personeli görüyorsunuz. Şu anda aşağıda da hazırlamışlar helikopteri karşılamak üzere. Helikopterin önünden gördüğümüz görüntü bu. Buradaki karmaşayı anlatmak gerekir. Arka tarafta çatışma devam ederken oradan getirdikleri bir yaralıyı şu anda tahliye etmeye çalışıyorlar. Adamı kurtarmaya çalışıyorlar yani. Bu da işte diğer yayınlarda da bahsettiğim çatışma devam edecek ama arkada yürüyen bir lojistik sistem ve bir tahliye sistemi olmak zorunda. Personelin güvenliği için. Bunu herkes yapmak zorunda. Bu da ön taraftaki yani cephedeki çatışmadaki adamın güvenmesini sağlayacak. Başına bir iş geldiğinde tahliye olabileceğini, tedavi olabileceğini ona hissettirmesi gerekiyor. Bunun için de yine yaklaşan helikopter doğrudan hedef olacağı için bakın daha geride, daha tenha, etrafta pek bir meskunmal, bir tehdit olmayan bir alanda ve emniyete alınmış bir şekilde hazırlık yapıldığını görüyoruz. Karşılamayı yapıyorlar şu anda. Devam. İşte yaklaşma esnasında sağ tarafta görüyoruz. Şu an hazırladılar. Sağ kapıdan alacak. Çok fazla toz kalkıyor. Burada evet girişte de görmüştük. O toz ve kaldırdığı yerden, bu sadece toz değil, burada görüldüğü gibi. Sadece toz değil, karlı alanlarda kar örtüsü, bitki örtüsü, bazı durumlarda bitki örtüsü cılız olduğu zaman otları kopararak yukarıya doğru kaldıracak. Bir fan şeklinde olduğu için pervanenin dönüşü aşağıya doğru bastığı hava yanlardan tekrar yükselmeye çalışacak. Bu da yaklaşmaya çalışanları yani helikoptere doğru yaklaşmaya çalışanları engelleyecektir. İşte şu anda bir de bu yaralıyı taşıyorsunuz. İşte muharebe stresi bunu getiriyor yanında. Devam edebiliriz. Buradaydık. Tamam. Yaklaşma esnasında zaten tozu göreceğiz. Helikopter teker koydu. Evet. Paller çalışmaya devam ediyor. İşte açıklık bir alana, emniyetli bir alana alınmasının sebebi bu. Şu anda helikoptere doğru ilerlemek isteyenler bu pallerin hem takatından hem de kendilerini korumak isteyecekler. Çünkü çarptığında öldürür. Kuyruk rotorunu yani arkadaki dönen pervaneyi de hesaba katmak gerekir. Ona göre yaklaşmaları gerekiyor. İşte helikopterin çekiminden de anlaşıldığı gibi yanda araçlarla getirilmiş. Çatışma sahasından buraya emniyetli bölgeye getirilmiş ve şu anda sedye ile beraber taşınıyor. Buradaki mantık olarak düşünüldüğünde yani bir yaralı için şu anda bir helikopter, onun içindekiler, taşıyanlar, onu getirenler birçok şey şu anda seferber edilmiş durumda ve buna bağlanmış durumda. Bu da muharebedeki cephedeki müessiriyetini yani gücünü azaltıyor. Onu taşıyanlar, getirenler, uçuranlar, götürenler derken bir yaralı için çok fazla şeye katlanmak zorunda kalınıyor. Devam edelim. Şu anda içindeki personelden görüyoruz. Onun yüksek ihtimalle üstüne veya kafasına monteli, kaskına monteli bir aksiyon kameradan görüyoruz şu anda. İşte dediğim gibi tozu kaldırmış, yaklaşmaya çalışıyorlar ama zorlanıyorlar gördüğünüz gibi. Burada da gel diye işaret ediyor alacağı kapıdan. Bu toz kalkması sedyede yatan yaralı veya varsayalım ki cenazeye bir etkisi olur mu? Olacaktır. Toz çarpacak, parçacıklar çarpacak, üşüyecek, daha çok üşüyecek. Eğer hipotermi geçiriyorsa daha çok üşüyecek. Vücut sıcaklığını düşürecek, zorlayacaktır. Bir de canı yanıyor. Şu an yaralı olduğunu düşünürsek canı da yanmaya yapıyor. Bir de sedyede taşındığı için düzgün bir şeyde değil şu an. Süratle hastaneye veya sıhhi tesise ulaştırılmak isteneceği için şu anda canı yanıyor. Ve bu helikopterin takatı da onu da daha da yoracaktır. Bakın yanındakileri görüyoruz. Şu an sedyeyi taşıyan 4 kişi, yanında sıhhiyecisi, yani onu canlı tutmaya çalışan adam. Teknisyen çağırıyor, uçuş teknisyeni çağırıyor ve sedyeyi görüyoruz. Hocam şimdi yaralının gelişini göreceğiz. Burada sormak istediğim bir nokta var. Yaralının üzerindeki bu parlak nesne nedir?
İlk yardım battaniyesi, kurtarma battaniyesi diye de kullanılıyor. Deprem bölgesindeki kurtarmalar esnasında da görmüşsünüzdür. Genelde bu tip durumlarda veya karlı alanlarda, dağlarda kurtarma yapıldığında arama kurtarma ekiplerinin yanında bulunan battaniye bu ısı kaybını önlemek için. Şu anda yaralının zaten yaralandığından ötürü, kan kaybından ötürü bir ısı kaybı olacak. Soğuktaysa hipotermiye girecek veya şoka girecek. Bu tip durumlardan sakınmak için, ısısını koruyabilmek için bu tip şeyler kullanılıyor. Devam edelim. Burada dikkat ederseniz 4 tane muharip asker ve bir tane sıhhiyeci bu yaralıyla ilgileniyor. Şu anda cepheden 5 kişiyi azalttık Teknisyen 6, pilot 7. diye düşünülebilir veya bir helikopteri buna bağlamış olduk. İşte öldürme mi, yaralı mı? Bu tip şeyler askeri teknoloji olarak da silahların üretilmesi esnasında bu tip şeyler de hesaplanır. İyi şeyler değil, çok fazla dile getirilmesi uygun şeyler değil ama bu da hesaplanır. İmal edilen silahların çapının hesaplanmasında, bombaların kuvvetinin hesaplanmasında bu tip hesaplamalar yapılır ki bir yaralı yanında 5 kişiyi daha bağladığı düşünülürse muharebe müessiriyetini yani kudretini azaltacaktır. Cephedeki kudretini azaltacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Evet, dediğiniz gibi şu anda 5 kişiyi aslında vazifeden alıkoymuş oldu. Muharip olduğunda rahatlıkla anlayabiliriz. Üstlerindeki teçhizattan, silahtan. Muhtemelen kendi timi bu yaralısını buraya getirdi. Bu ekibi cepheden koparmış olduk. Bir de bunları taşıyan bir zırhlı araç, bir zırhlı ambulans gibi şeyleri de koparmış olduk. Evet. Bütün bunlar bu yaralı için seferber edildiğinde işte müessiriyetini azaltmış olduk. Ortalama bir 10-15 kişilik mevcudiyeti Bağlamış olduk. Bu da ilk yayınlarda bahsettiğim savaşın lojistiğiyle alakalı durumlar. Bunu ne kadar devam ettirebilirse, ne kadar sürdürülebilir olursa cephedeki adam da o kadar savaşacaktır. Bunu sağlayamadığınız durumlarda düşecektir muharebe etkinliği. Hocam diğer görüntüye geçelim. Bu görüntüyü İsrail ordusu YouTube hesabından, resmi YouTube hesabından paylaştı. Tabii epeydir bir paylaşım yapmıyorlardı yaşadıkları bazı fiyaskolardan ötürü. Paylaştıkları bu videoda Hamas'a ait geniş tünel ağları ki biz de içeriklerimizde çok fazla bahsettik. Çok büyük bir tünel ağını, yapılışını, öncesini sonrasını anlattıkları bir video paylaştılar. Şimdi onu izleyelim. Burada tabii ele geçirdiği görüntülerin içerisinden kendi istediklerini yayınladığı için bir propaganda malzemesi olarak temkinli yaklaşmak gerekir. Bir anekdotla girmek istiyorum. Balla kesiyorum. Benzer bir şeyi paylaşmışlardı. Dediler ki işte biz Şifa'nın altında tünel var. Burada Hamas'ın karargahı var. Hani İsraillerin beyanı buydu. Operasyon yaptılar. Bir takım görüntüler paylaştılar. Lakin bu görüntülerden birkaç gün sonra eski başbakan Ehud Barak dedi ki benim başbakanım döneminde İsrailli mühendisler orayı teşekkül ettiler. Şifa'nın altındaki kompleksi biz yaptık. Orada Hamas'ın karargahı falan yok. Hastane için kullanılan bir yapı olarak dediler. Öyle de bir referans vermiş olayım. Kendilerine referans vermiş olalım. Kamu diplomasisinde büyük bir fiyaskoya sebep verir. Bunun önüne geçmek için de işte kontrollü bir şekilde kendi istedikleri görüntüleri tekrar yayınladıkları. Bu da baştan beri gelmekte olan işte büyük geniş tünel ağı, içerisinde araçların ilerleyebildiği, betondan dökülmüş, işte hazırlanmış yerler oldu. Bütün şu an Gazze'de karşılaşılan bütün ağın böyle olmadığını bilmek gerekir. Karşılaştıkları bütün tüneller böyle değiller. Bu bir bölümünü bize gösteriyor. Hazırlanış itibariyle de gösteriyor. Ama kalan 500 kilometreye yakın bir ağ olduğu tahmin ediliyor. Bunun tamamı böyle değil. Muhakkak değildir. Ama kullanım açısından veya inşa açısından bakıldığında iyi inşa edilmiş bir tünel şebekesini görüyoruz burada. Şimdi de detaylara bakalım tekrardan. Şu anda ortalama büyüklükte bir araç, muhtemelen bir zırhlı araç gezebiliyor. Metro tünelleri gibi hani geniş ağızlı, geniş girişli bir yapı görüyoruz. Bu büyük şehirlerde metroların hazırlanmasında kullanılan aletlere benzetilmiş. Yine muhtemelen kendi imalleri. Bölgeye bu tip ağır iş makinelerini sokamayacakları düşünülürse ama büyük bir emek var görüldüğü gibi. İşleyen bir inşaat sürecini görüyoruz. Altyazıda da İsrail ordusunun istihbarat kaynaklarının Hamas'tan elde ettiği kanıtlar olarak çevriliyor. İngilizce bilmeyen izleyicilerimiz için çevirmiş olalım. Burada da gördüğünüz basınca işte atılan bombalara veya içeriye atılacak bombalara karşı basınçlı duvarların yapıldığı, drenaj sisteminin olduğunu görüyoruz. Yine su birikmiş ama bir kısmı akmış. Bir yaşam merkezi gibi. Evet. Bu sadece savaş tüneli olarak düşünmemek gerekir. Yani içinde bekleyip, çıkılıp, çatışılıp
geri dönüldüğü veya ateş edilip geri dönüldüğü değil de daha çok yaşamın devam ettiği, içeride depolamanın devam ettiği, sonuçta korunmak istenen bir mühimmatı olacak. Personelin yanında teçhizatın da koruması gerekecek bu şeylere karşı, bombardımanlara karşı. Bütün bunlar için yapılmış kompleks bir teşkilat görüyoruz. Aslında metro benzetmesi güzeldi. Metro ağının olduğu gibi çeşitli bölümleri olan, bir drenajı da olan yine bir şey görüyoruz burada. Devam edelim. Bir boşluğa Yüksek ihtimalle drenajın gittiği tarafı gösteriyor. Yukarıda biriken suyun aşağıya doğru gitmesi için. Gene basınçlı duvarlar görüyoruz. Kilitli ve basınçlı duvarlar. Burada da nasıl açtığını gösteriyor. Bunu evvelki birkaç yerde daha bahsetmiştik. Oradaki kayanın ve toprağın durumu bunun ne kadar geliştirebileceğinizi etkiliyor. Bir mağara sistemin içerisindeyseniz ve kayalardan oluşuyorsa bunu patlatmalar yaparak açmaları gerekir. İşte şeylerin hazırlanması gerekir. Yine Ukrayna videomuzda bahsetmiştik Bahmut'taki sistemle ilgili. O tamamen yer altına inşa edilmiş betonarme yapı olarak düşünmek gerekir. Yine birkaç görselde bahsedilmişti. Kıyıya yakın yerlerde yumuşak toprak olacağı için bu sistemi açıldığında ayakta tutabilecek bir betonarme bir yapıya ihtiyacınız var. Görüldüğü gibi elle kullanılan bir aletle rahatlıkla oyulabilen bir toprak yapısı görüyoruz. Kaya değil, yumuşak. Kum taşı galiba değil kum mi hocam? taşı. Siz de bahsetmiştiniz önceki içeriklerimizde. Bu tamamen işte bunun gelişmesini, yerleşmesini, nasıl hazırlanacağını etkileyen faktörler. Nasıl ayakta tutulacağını da şey yapıyor. Bu kadar yumuşak yerde yapılmış bir tünelin veya oyuğun yukarıdaki bombardımandan, ağırlıktan dolayı çökmemesi gerekir. Bunda desteklenmesi gerekiyor. Bütün bunlar ileri seviyede bir işçilik gerektirecek. Bir mühendislik de var Var. işin içinde. Minik bir hilti zannediyorum. Hiltiye benzer bir şeyle. Oyuyor. Yani kum taşını oyuyor şu anda. Burada da o içinde rahatlıkla raylı sistemle hareket edilebildiği söylenen geçiş tüneli. Yüksek ihtimalle burada da ileride kullanmak üzere belki bir depolama yeri veya rehineleri koymak için bir yer, hücre gibi de yapılmış olabilir. Parmaklık olduğu da düşünülebilir. Veya üstü kaplandığında da bir işte depo olarak kullanılabilir. Bu tip yerlere ihtiyaç duyulacağı için yer altında yapmak ve koruyacaktır. Bekasını sağlayacaktır. İçerisinde hani çok rahat bir şekilde bir insan çalışıyor, gezebiliyor. Evet, bunu daha önce Ukrayna'daki bazı yerlerde görmüştük. Açılması, kazılması esnasında içerisine ağır iş makinelerinin de girebildiği, yer altına doğru uzanan battı çıktılara benzer, şehirlerdeki battı çıktılara benzer rampaların inşa edildiği söyleniyordu. Burada önemli olan açıldığı yerin Gazze'de olduğunu düşünürsek şu anda üzerinde burayı gözetleyen mutlaka şeyler var. Yani inşa esnasında üzerine bir çatıyla kapatılarak yapılmış. İşte bunun maskelenmesi, gizlenmesi önemli olan. Fark ettirmeden bunu inşa yapabilmek, edebilmişler. edebilmek önemli. Şimdi Önemli Ukrayna'daki örneklerde, o videomuzda bahsettiğimiz örneklerde tamamen savaş dışı zamanda, barış zamanında yer altına yapılmış betonarme tesislerden bahsediyorduk. Bunun bir gizlenmesi, şey yapılması değil. Ama şu anda harp ortamında doğrudan cephe hattında yapıldığı düşünülürse burada da ileri seviyede bir işçilik ve bir zekanın olduğunu söyleyebiliriz. Öncesinde de böyle bir hareketliliği İsrail'e fark ettirmemeleri bir başarı. Gizlemesi, Bence bir başarıdır. bu da bir istihbarat başarısı. Yani yanıltmışlar. İstihbarata karşı koyma diyoruz. Ona bir. Şu an biraz daha dar bir nokta görüyoruz. Şimdi bu sistemin içerisinde mutlaka Bir merdiven yüzeye doğru çıkmak veya derine doğru gitmek için bu tip yerlerin açılması gerekecektir. Bu sadece ilerlemek, girip çıkmak için değil, aynı zamanda havalandırması lazım aşağıya doğru. Bu tip şeyler için veya drenaj yapıldığında bu suyun yağmur suyu da olabilir, içeriye basılan sular da olabilir. Bundan yine bahsettiniz. İsrail'in tünellere su basması, deniz suyunu basması ile ilgili. Bu tip durumlarla karşılaşıldığında o suyun akıp gitmesi için, içeridekilere ve teçhizata zarar vermemesi için bir drenajın yapılması lazım. Bu tip durumlarda bunlar kullanılır. Şimdi bir drone çekimi görüyoruz. Evet, burada da içine rahatlıkla bir drone'un sokulabildiğini ve girişinden itibaren aşağıya doğru. Burada görünen o ki elektrik hattı çekilmiş. Bazı yerlerde kaynak için, bazı yerlerde de nefes alabilmek için oksijen tankları, tüpleri koyulmak gerekir. Bunu yine maden göçüklerinde karşılaşılan kaçma, kurtulma odaları var. Bu tip şeyler için düşünülebilir. Aynı zamanda içeride çalışma yapılırken belirgin bir oranda toz çıkacak. Bombardıman yapıldığında buralarda içeride bir toz kalkacak. Onları tahliye etmek için mi? Tozları. İçeridekilerin soluk alabilmesi için bazı yerlere böyle maskelerin ve şeylerin koyulması gerekir.
Devam edelim. Çok rahat bir çekim yapılabiliyor. Bayağı geniş bir. Evet, araçla ağızlı veya bir tünel. motosikletle rahatlıkla Çok rahat ilerlenebilir. gidilir. Yukarıda gördüğümüzde işte elektrik hattını veya diğer Şurası. ihtiyaç duyulan hattı çektikleri korumalı bir yer. Bayağı uğraşılmış, çalışılmış, inşa edilmesi uzun sürmüştür muhtemelen. Tesisatı korumak için de bir tesisat çekilmiş. Şuradan Doğru. bahsediyoruz. İşte bütün bunlar o bombardımana hazırlık, karşılaşacağı şeye. Tünel görüntümüz bu kadardı hocam. Son 2 görüntümüz var. Bu sefer bir İsrailli timin yaptığı bir operasyonu göreceğiz. Hocam bu görüntüde de ben yine İsrail ordusunun resmi YouTube hesabından aldım. Kendilerinin resmi olarak paylaştığı bir görüntüdür. Üzerinde bir oynama veya ekleme çıkarma yok. Bir operasyon görüyoruz burada. Detayları sizden alalım. Burada sağ tarafta zırhlı araçların ve evet, ekranın sağında zırhlı araçların ve piyadelerin ilerlediğini görüyoruz. Bu geçiş esnasında, yani sokak arasında geçiş esnasında sol tarafta kalan 3 katlı binanın emniyetini alan bir adamı görüyoruz. Bunu da yüksek ihtimalle yine kafa kamerasından, yani kaskına yerleştirdiği bir aksiyon kamerasından alınan görüntü olarak görüyoruz. Emniyetini almamasının sebebi binadan olası bir şey olabilirse de. Yok, emniyete almasının sebebi olası bir durum olmaması için mi? Doğru. Şimdi baştan beri, bu olay başladığından beri işte her delikten, her pencereden, her yerden tehdit gelebileceğini hesaplamıştık. Meskun mahallin doğası böyleydi. Burada da şimdi soldaki binalara bakılırsa orada bir sürü pencere, balkon, giriş, çıkış, delikler, çatılar, oyuklar görüyoruz. Bütün bunlar keskin nişancılar için, roket atarlar için, normal piyade silahları için, hafif silahlar için imkan sağlayan yerler. Bunların hepsi birer mevzi. Aşağıdakiler de şu anda ilerlemeye çalışıyorlar. Sokak boyunda ileriye doğru gitmeye çalışıyorlar. Ve sol yanlarında bunları tehdit eden bir bina var. İşte burayı baskı altına alarak aşağıdan devam eden intikalin emniyetini almaya çalışıyorlar. Durum bundan ibaret. Devam edelim. Bakın ilerliyor. Onlar geçtikçe buradaki personel de orada gördüğü, hedef çıkabileceğine inandığı yerlere ateş ediyor. Şu anda aşağıdaki arkadaşları ileriye doğru hareket ederken sol tarafta tehdit gelebileceğine inandığı yerleri ateş altına alıyor. Baskı altına alıyor. Az evvel 2. kata ateş etmişti. 3'e ateş etti. Hedef gözetmeden şu anda çıkabileceği yerlere doğru atıyor. Yüksek ihtimalle şu anda yine aynı binayı görüyoruz. Geçiş tamamlandı ama binanın temizlenmesi gerekiyor. Şu anda ileriye doğru gittiği için bir unsur, arkada temizlenmemiş bir yer bırakılmış oldu. Yani elden geçmemiş bir binamız var. Kontrol etmek Şimdi istiyorlar. bu binayı tabii ki içinde durabilir. Yani görmesine rağmen atmamış olabilir. Yine evvelki videolarda bahsettiğim her gördüğü yerde ateş etme değil, kendini iyi hissettiği, güçlü olduğu noktada, vurabileceğine inandığı noktada ateş edecektir. Bunu göze alarak şimdi bu binanın temizlenmesini göreceğiz. Yaklaşıyorlar. Yaklaşırken yine yukarıda tehdit olabileceğini düşündüğü yerlere ateş ediyor. Şimdi bu baştan beri birçok yerde insanların duyduğu işte zorluk bu. Yıkıntının zorluğu bu. İlerlemesini, ilerlerken bakın dengesini sağlamakta güçlük çekiyor. Teçhizatını ve kendini korumakta güçlük çekiyor. İlerlerken ekstra kalori yakıyor. Şu an su kaybına uğruyor. Yani açık arazide ilerlemek gibi değil. Görüldüğü gibi bir de yukarıda tehdit olduğunu düşünürsek ilerlemeyi de güçleştiriyor. Hareketi de güçleştiriyor. Üstüne üstlük kendini korumak için de ekstra bir çaba sarf etmesi gerekiyor. Devam edelim. Normal zamanda olsaydı bu binanın önü temiz olacaktı ve bu binaya yaklaşmak çok kolay olacaktı. İşte yıkıntı bunu sağlamış oldu. Her an her yerden her şey gelebilir. Her şey çıkabilir. Ayrıyetten hareketimizi de kısıtlayan bir sürü obje var şu an. Adım atmak bile zor şu an. Zor. Şimdi görüldüğü gibi bakın geçerken tutunmak zorunda, adımını tekrar kontrol etmek zorunda. Bir de bunun üstüne buraların mayınlandığını, bu bir tuzaklarının döşendiğini düşünürsek, el yapımı patlayıcıların bölgede olduğunu, dokunduğunuz her şeyin patlayabileceğini düşünürseniz bu muharebe stresini arttıran unsurlar, adımda hareketini yavaşlatan unsurlar. Şimdi yaklaşmasını gördüğümüz bu adam gündüz vakti normal teçhizatıyla gözü açıkta binaya yaklaştı. Ama içeriye girdiğinde tamamen gece şartlarına girmiş oldu. Evet. Şimdi bu meskun mahallin bu yanını görmüş olacağız. Burada bir anda kendinizi arazide olsaydınız hava karardıktan sonra gece görüş teçhizatına geçmesi gerekecekti. Gece tedbirlerini alması gerekecekti. Normal muharebelerde, nizami harekatlarda gece olduktan sonra kullanacağı teçhizatı nerede taşır? Üzerinde taşımayacağı için çantasında taşır. Ama şu anda üzerine monteli tutmak zorunda. Çünkü ne zaman kullanacağını bilmiyor. Fenerini ne zaman kullanacağını bilmiyor. Gece görüşünü ne zaman kullanacağını bilmiyor. Lazer pointer'ını ne zaman kullanacağını bilmiyor. Her an kullanabileceği için bu da ekstra ağırlık demek. Taşıma zorluğu demek. Devam edelim. Bir anda bakın karanlığa girdi. Zifiri karanlık Karanlığa girdiği için de şimdi fenerini açacak. mecburen.
Evet, arkasından gelen gördü ve kafa lambasını açtı. Şimdi bu içeridekilere de güçlük çıkaracak. Gözü bir anda gündüz şartlarındaydı, aydınlıktaydı. İçeri girdi, bir göz kamaşması yaşayacak. Karanlığa alışması gerekecek. Bunun için bir zaman geçmesi gerekecek. O sırada can korkusu var. O sırada Her an da bir şey olabilir. içerideki karanlıkta bekleyenleri düşün. Elinde fenerle bir adam içeri girdi. Direkt zaten hedef geliyor diyor yani. Hani. Yani bu zorluklar. Sürekli zorluk çıkarmaya başladı bakın. Meskun malin bu katkısı bu. Dışarıdaki timin yarısı gündüz şartlarında muharebe ederken, çatışırken içerideki tim şu anda gece şartlarına geçmiş oldu. Bir anda bir farklılık. Yine bakın binaya yaklaşıyor ve üst taraftaki pencereden bir tehdit gelebileceğini düşünerek orayı ateş altına alıyor. Bu illa hedefi görmek için değil, oraları baskı altına alarak diğerlerinin rahat hareket etmesini sağlamak için yapılan hareketler. Hedef olmamasından bağımsız olarak bu yapılıyor değil mi hocam? Diyelim ki orada biri var veya biri yok. Olup olmaması değil, tehdidin oradan çıkıp çıkmaması önemli. Ama bu şu anda mühimmat sarfını fazlalaştırıyor. Yine bunu Ukrayna'da gördük. Çok fazla miktarda normalde muharebede harcayacağından daha fazla mühimmatı yakmak zorunda kalıyor. Şu anda nişan alıp atması gerekirken üzerindeki mühimmatın bir bölümünü tehdit görebileceği yerlere harcamak zorunda kalıyor. Şimdi yine savaş lojistiği olarak düşünürsek, harp lojistiği olarak düşünürsek burada ön saftaki mühimmat bittiğinde onu getirecek bir lojistikçiye de ihtiyacınız var. Aynen öyle. Şimdi ne kadar eğitimli olursa olsun, ne kadar özel eğitim almış olursa da olsun bu birlik mühimmatsız kaldığında savaşamaz hale gelecek. İşte buna getirecek, buna mühimmatı ikmal edecek lojistikçinin de yetişmiş olması gerekecek. Bütün bunlar işte harbin zorlukları olarak yavaş yavaş yormaya başlayacak. Süreç uzadıkça bunlar tabii daha da zorlayacak Tabii ki. değil mi? Kesinlikle. Buna bir de ön saftakilerin bıkkınlığı gelecek. Sürekli aynı şeyleri yaşayarak, sürekli bu stresi yaşadığınızı düşünün. Bir de dönüp anlatacaklar istirahat zamanlarında. O da olacak. Bıkkınlık gelecek. Gitgide savaş etkinliği düşmeye başlayacak. Azami düşmeye başlayacak. Şimdi burada bakın arkadaki binayı ateş altına alıyor. Yani sadece önündeki değil, arka hattaki yerlerde de tehditler var. Sadece gözünün gördüğü değil, onun arkasındakiler de tehdit. Buradan isterseniz şeye geçelim. Diğer videoya geçelim. Tabii. Şimdi sesli bir içeriğimiz olacak. Bu kısa. Şimdi burada bunu koymamızın sebebi şu. Başından beri ses ve basıncın askerleri etkilediğini söylemiştim. Bunu birkaç videoda roket atışlarında göstermiştik. Burada da göreceğimiz askerler ateş ederken işte birbirleriyle de aynı zamanda iletişim kurmaya çalışıyorlar. Bombalar atılıyor, silahlar patlıyor ve bu esnada yanındakiyle iletişim kurup beraber koordineli hareket etmeye çalışıyor. İşte meskun malin getirdiği zorluklardan biri de bu. Açık alanda olsalardı birbirleriyle rahat bir şekilde birbirlerini izleyerek hareket edebileceklerdi. Ama şu anda birbirleriyle iletişim kurmaları gerekiyor. Bu hem cihazla, telsizle ve telefonla olabilir ya da sesle haberleşmeleri gerekiyor. Ama yüksek basınç ve yüksek sesin olduğu bir ortamda sesle nasıl haberleşeceksiniz? Birazdan onu göreceğiz. Evet, bomba atıyor. Bu tip seslerin olduğu ortamlarda işte birbirlerine dokunarak, birbirlerine işaret ederek kendi dertlerini anlatmaya çalışıyorlar. Beraber hareket etmeye çalışıyorlar. Harp stresi altında bu tarz iletişim bile zor değil midir hocam? Kesinlikle zor olacak. Zaten normal harpte de zor bir durumdur. İki koordineyi sağlamak, beraber hareket etmek. Şimdi bir de bunun üstüne bu tip sesin, tozun, basıncın arttığı bir ortam düşünün. Bu yoracaktır. İletişimi zorlaştırdığı için yoracaktır. Aynı zamanda bundan sakınmak için bir de kulaklık takılacak. Bu sefer hiç duyamayacaklar birbirlerini. Bu tip durumlarda işte haberleşme cihazları kullanılacak. Onun şarjı, pili olacak. Derken gitgide çetrefilli bir hale alacak. Görüntümüz bu kadar. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Abone oluyoruz, beğen butonlarına basıyoruz. Bir önceki videoda ve diğerlerinde bunu sağladıkları için bu tip içeriklere devam ediyoruz. Eğer beğeniyorsanız bunlara devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz hocam. olun. Ağzınıza sağlık. Bu da muharebedeki cephedeki müessiriyetini yani gücünü azaltıyor. Onu taşıyanlar, getirenler, uçuranlar, götürenler derken bir yaralı için çok fazla şeye katlanmak zorunda kalınıyor.